Merhaba arkadaşlar. Bugün gözlüğümüz kırıldı. Bu gözlüğü basit bir şekilde yapıştırmayı deneyeceğiz. Basit bir şekilde yapıştıracağız ama gayet orijinal bir görüntüsü olacak. Hem çok kolay bir şekilde yapacağız hem de masrafsız bir yapıştırma şekli olacak arkadaşlar. Sapımız hemen vidanın dibinden kırılmış. Biraz zor bir yerde. Bunu bu şekilde buraya yapıştıracağız. Zaten elimle birbirine yaklaştırdığımda gayet düzgün bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Şimdi elimde böyle kuvvetli bir yapıştırıcı var. Bu yapıştırıcıyı oraya damlatarak hemen yapıştıracağım. Ama elinizde böyle bir yapıştırıcı yoksa Japon yapıştırıcısıyla da yapıştırabilirsiniz. Çünkü biz bu Japon yapıştırıcısının yapıştırma özelliğini biraz daha arttıracağız. Daha kuvvetli olacak. Çünkü zaten bu yapıştırıcıyla da yapıştırdığımda eğer başka bir işlem yapmazsam bu da kolaylıkla kırılacaktır aynı yerden. Çerçevemin sapına bir damla yapıştırıcıyı damlattıktan sonra elimle bastırıyorum. Biraz bastırdıktan sonra zaten yapışıyor arkadaşlar. Japon yapıştırıcısı biraz daha çabuk yapışır. Bu şekilde yapıştırdıktan sonra bunun yapışma özelliğini biraz da arttırmam lazım. Eğer başka bir işlem yapmazsam hemen buradan kırılır. Ben bunun için karbonat kullanacağım. Karbonat arkadaşlar Japon yapıştırıcısının yapıştırma özelliğini çok yüksek arttırıyor. Az önce yapıştırdığım ama kırılan, zayıf olan noktanın üzerine bu şekilde karbonatı yayıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra üzerine tekrar arkadaşlar birkaç damla yapıştırıcı yapıştırıyorum. Bunun üzerine tekrar arkadaşlar karbonat dökeceğim. Bu şekilde arkadaşlar inanılmaz bir şekilde yapışma özelliği artıyor. Orası bildiğin kemik gibi oluyor. Gözlük sapımın kırılan noktasının dört bir yanına bu şekilde bunu uygulayacağım. Bu işlemi yaptıktan sonra tabii ki bu şekilde bu görüntüyle kullanmayacağız bunu. Öncelikle kabaran yerlerini zımpara ile zımparalıyorum. Biraz daha ince olacak, ince bir görüntüsü olacak. Zımparalama işlemi bittikten sonra elimde bu şekilde elektrikçilerin çok sık kullandığı daralan makaron var arkadaşlar. Daralan makaronu çerçevemin kırılan yerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Bundan sonra sıcak hava tabancasıyla bunu ısıtacağım. Eğer sıcak hava tabancanız yoksa bunu çakmakla da çok rahat bir şekilde ısıtıp daraltabilirsiniz. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra gözlüğümüz gayet sağlam oluyor. Ama tabii ki tek tarafta bu işlem olduğu zaman diğer tarafıyla uyumsuz olacağı için diğer sağlam olan tarafa da ben aynı şekilde makaron yerleştireceğim. Yani sanki orijinalinde iki tane makaron varmış gibi olacak. Bu makaronu da yerleştirdikten sonra yine sıcak hava tabancamla ısıtıyorum. Isıtma işlemiyle makaronu daralttıktan sonra çok sağlam bir şekilde yine benim gözlük camıma yapışacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar gözlük sapını yenileme işlemimiz tamamlanmış oldu. Gayet güzel bir şekilde görüntüsü var ve gayet sağlam oldu. Bunu bu şekilde kullanacağız. Siz de bu şekilde kırılan gözlüklerinizi tamir edebilirsiniz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.